Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Bin aboneye ulaştığımız bu günlerde büyük bir aile oluyoruz aslında. Yavaş yavaş hepinizi tanıyorum. Bana Instagram'dan, YouTube'dan sürekli takip edip yazan sizleri tanımaya başladım. Sorunlarınıza ortak olmaya çalışıyorum ve bu benim hoşuma gidiyor. Ama 3000 aboneye ulaştığımızı görünce dedim ki artık sizin de birazcık beni tanımaya hakkınız var. Ben kimim acaba? Çiğdem Adan, Londra'dan merhaba diyen Çiğdem Adan kim acaba? Siz de beni tanımıyorsunuz. Sadece videolardan gösterdiklerimi biliyorsunuz. Bugün öyle bir video çekelim istiyorum. Birazcık sizlere kendimi anlatmak istiyorum. Bu videonun sonunda eğer hala merak ettiğiniz şeyler varsa tekrar yazarsınız. Başka bir video daha çekeriz. Ama kendime geçmeden önce söylemek istiyorum. Bu kanal nasıl oluştu diye. Hemen kısacık onu tekrarlamak istiyorum. Bu video çünkü en üste dönecek bir müddet. İnşallah 5000'lere, 10.000'lere ulaşırız hep birlikte. Hemencecik bu kanal nasıl oluştu onu anlatmak istiyorum. Ben ilk önce bir seyahat kanalı, yani çok buradan seyahat ediyorum iş nedeniyle. İşte o iş seyahatlerimin arkasına 1-2 gün dinlenmek koyuyorum falan. Onun için böyle bir kanal açmak istedim. Yani seyahatlerimi paylaşmak istedim. Fakat pandemi başlayınca İngiltere'ye kapalı kaldık. O zaman İngiltere'deki yaşantıyı çekeyim, hani burada ne yapıyoruz falan onu çekeyim derken sizlerden gelen talepler doğrultusunda işte vizelerden bahsettik, buradaki yaşantı nasıl gelebilirsiniz falan filan gibi böyle gördüğünüz gibi bir kanal oldu. Sizin talepleriniz, yönlendirmeleriniz doğrultusunda. İstanbul-Londra kıyaslaması yaptık. Kendime geçmeden önce söylemek istediğim şeyi söyleyeyim. Bundan sonra birazcık çekmek istiyorum. Sizden gelen taleplere göre sizlerden video bekliyorum. Türkiye'de sizin bulunduğunuz bölgede yaşadığınız ve bunun karşılığı İngiltere'de nedir, İngiltere'de nasıl yaşanıyor diye merak ettiğiniz şeyler var ise konular, sahneler, olaylar, bunları çekip bana gönderirseniz ben de onun karşılığında sizlere evet bu da İngiltere'de böyle yaşanıyor diye kıyaslama videolarına bu şekilde devam edelim diyorum. Ne dersiniz? Bununla ilgili yorumlarınızı ve videolarınızı bekliyorum. Şimdi bana geçelim. Çiğdem Adan kimdir? Çok kısaca söylemek gerekirse biliyorsunuz ben İngiltere hayalimde yoktu benim. Ben Fransız eğitimi aldım. Galatasaray Lisesi mezunuyum. Fransız eğitimi aldım. Fransa'ya gitmem çok daha ihtimaldi. Fakat işte iş hayatına başladım. Oradan Amerika'ya gittim. Amerika'da bir sene kaldım. Amerika'ya yerleşmek istiyordum. Sonra Amerika'ya gidemedim ve İngiltere tesadüf gelişen bir olay oldu benim için. İngiltere'de iş kurdum ama iş kurmadan önce bir sürü olaylar yaşandı, inişler çıkışlar, çünkü sizler kadar bilinçli değildim ben buraya geldiğimde. Sadece Türkiye'de yaşamak istemediğim için İngiltere'ye gelmek istiyorum dedim ve öyle kafama esti de geldim. Sizler kadar bilinçli değildim. Dolayısıyla birazcık böyle vize aşamaları, oturum aşamaları falan sıkıntılı geçti. Ama ondan sonra onları atlattım ve işimi kurdum. Şu anda gördüğünüz işimi kurdum. Bu işimi nasıl kurduğumla ilgili bir başka video çekmek istiyorum. Çünkü orada çok güzel şeyler var. Sizlere iyi motivasyon olacak, iyi örnek olacak şeyler var. Onu ayrıca paylaşmak istiyorum. İşimi kurdum ve burada yaşıyorum. Tesadüfen de eşimle tanıştım 5 sene önce. Beri de beraberiz. Hiç ayrılmadık. Gece gündüz beraberiz. O yaptığı işi bıraktı. Benimle de beraber çalışıyor. İşte şu anki hayatım böyle. Ben böyle hep güler yüzlüyüm ya. Evet, güler yüzlüyüm. Çünkü İngiltere'de zaten güler yüzlü, zaten yumuşak. Ben balık burcuyum. Balık burcu insanları zaten yumuşak huylu. Yani güzel huylu olurlar. Sakin olurlar. Fakat moody de olurlar. Yani benim hiperaktif olmamın, aslında hiperaktiftim. Hiperaktif olmamın getirdiği bir enerji var. Balık burcu olan tarafımda o enerjiyi böyle hani çok fazla hiperaktif olan enerjiyi sakinleştiriyor. Ve dolayısıyla böyle yin yang ben de
dengesini kurmuş oluyor. Hiperaktif Çiğdem'le sakin, uyumlu Çiğdem dengesi kurulmuş oluyor. Onun için de hep güler yüzlüyüm. Ama İngiltere'de öğrendiğim bir sürü şey var. Bizler, özellikle Akdeniz insanları, Türkler, biz hareketliyiz, hızlıyız, çabuk kanlıyız. Bir şeye karar verdiğimiz zaman, istediğimiz zaman hemen olsun istiyoruz. Ben İngiltere'de bunun böyle olmadığını öğrendim. Hani hep bahsediyorum ya, burada bir sistem var falan diye. Bu sistemden dolayı burada aslında öyle gelişmiyor olaylar. Olayların muhakkak o prosedürden geçmesi gerekiyor. Ben onu pişmesi gerekiyor. Yani planlıyorsunuz ve olaylar oluşuyor, o şekilde oluşuyor ve ondan sonra oluyor. Ve ben bu olgunluğa burada erdim. Artık bir şeyi istediğim zaman onun bir süreci olduğunu biliyorum. Burada gelişen bir şey oldu bu. Nasıl yaşıyorum? Çok mütevazi bir hayatım var benim burada. İşte büyük bir işim var falan. Bu benim işim, burada kurduğum işim. Eğer Türkiye'de olsaydı herhalde çok daha farklı konumlarda olurdum. Ama burada İngiltere'de yaşantı öyle değil. Ben hep öyle söylüyorum da herkes bana diyor. Senin çektiğin sıkıntı ile bizim çektiğimiz sıkıntı aynı değil. İşte veya tabii ki oradaki yaşantı ile buradaki yaşantı aynı değil. Ama her zaman diyorum ki onların artıları, eksileri var. İngiltere'de mütevazi yaşıyorum derken, buradaki işim Türkiye'de olsaydı işte şoförüm olurdu, bana yardım eden insanlar olurdu falan. Ben hala bir fiil sabah 8'de işime gidip işte akşam gerektiğinde 8'e kadar falan çalışıyorum. Akşamleyin çalışıyorum. Yani bir fiil çalışıyorum. Sadece anlamında değil, hani kafayla idarecilik yapıyorum anlamında değil. Fiziksel olarak da çalışıyorum. Yani yapılması gereken şeyleri yapıyorum. Ofisimde 5 kişi olabilecekken ofisimde belki bir kişi var bana yardım eden. Diğer işleri de ben yapıyorum. Yani mütevazilikten kastettiğim böyle bir şey. Onun dışında yaşantımız da zaten genelde mütevazi. Öyle gösterişler falan yok. Türkiye'ye geldiğim zaman bayılıyorum işte bayanların şıkır şıkır giyinmelerine, bakımlı olmalarına falan. Ama burada benim mesela ayağımda yine botlarım var. Giyinmeye, böyle şıkır şıkır olmaya falan fırsatım olmuyor. Çünkü belki yaptığım işten dolayıdır, bilmiyorum. Hiç fark etmedim. Ama hiç böyle bir fırsatım olmuyor. İşimi nasıl mı seçtim? İşimi çok tesadüf oldu. İki ülke arasında yapabileceğim bir şey düşünüyordum. Çünkü İstanbul Üniversitesi İktisat mezunuyum ben. Zaten ekonomi, istatistik falan okudum. Yani buraya gelmeden önce de şirketler grubunda finansman müdürüydüm. Dolayısıyla biliyordum, ihracat falan, onları biliyordum çok iyi. İki ülke arasında yapılabilecek bir şeyler düşünüyordum. Yani ne olabilir acaba iki ülke arasında diye bir ürün düşünüyordum. Çok tesadüf eseri olarak, işimi anlatmayacaktım ama olsun. Çok tesadüf eseri olarak bu işe girdim. Yani halbuki olabilirdi diye düşünüyorum. Böyle mermer falan olacağına şöyle değerli taşlar olabilirdi madem taş işi yapacaktım. Evet, ne anlatıyordum? Peki ben nasıl bir insanım diye soracak olursanız, buraya geldikten sonra yaşadığım inişli çıkışlı dönemlerden sonra bayağı yıprandım aslında. Yani buradaki düzenimi kurmak çok kolay olmadı. Çok iyi bir düşünün, bir şirketler grubunda finansman müdürlüğü yapmışım falan, böyle top bir şeyden sonra benim CV'mi gördükleri halde işte para tahsildarlık falan teklif eden insanlar oldu. Yani tahsildarlık derken iş arıyorum tabii. Bir gazetenin sahibi, dedi bir junior bir reklamlarımızın paralarını toplamaya gider misin? Böyle gözlerim açık kalmıştı. Yine bir abimiz, ki o zaman bir bankadaydı kendisi. Benim de banka geçmişim falan var. Hani o yardımcı olur diye düşünüyordum. O da bana bilmem neredeki şirketinin defter tutma işini teklif etti. 3 kuruş parayla falan. Böyle yani kariyersiz şeyler teklif ettiler bana ve bunlar beni bilecek, tanıyacak insanlar. Çok bozulmuştum. Ben aslında işte yardım etme şeyini onun için istiyorum, seviyorum. Buraya gelmek istiyor iseniz neler yapabileceğinizi bilin, başınız dik olsun, haklarınızı bilin, isteyin ve en iyileri sizin olsun. Gelin, çalışın, istediğiniz hayatı yaşayın falan istiyorum. Onun için de yardımım. Çünkü bana yapılanları çok bozulmuştum ben. Buraya gelenlere de soruyorum, bir şeye ihtiyacım var mı? Bu demek değil ki ben para çıkartacağım, yardım edeceğim falan filan. Öyle değil ama en azından ne yapacağınızı, haklarınızı bilin, nereye başvuracağınızı bilin falan diye. İçimde kalan o bana yapılan şeyleri öyle telafi etmek istiyordum yani. Onun karşılığında böyle yapılması lazım demek istiyordum. Dönemlerde, bu inişli çıkışlı dönemlerde bayağı
yıprandım ve palm healing aldım. Yani eliyle, enerjiyle tedavi eden birisini gördüm. Onun bana çok iyi geldiğini gördüm. Birkaç seans aldıktan sonra dedi ki bana, ben sana bunu öğretebilirim. Nedir peki bu dedim. Ben sana bunu öğretebilirim dedi. Enerjini kullanmayı öğreneceksin falan ve Reiki aldım. Reiki'yi öğrendim ilk önce. Yani enerjiyle istediğimi nasıl yapabilirim, kendimi nasıl tedavi edebilirim, başkalarını nasıl tedavi edebilirim gibi. Sonra Reiki yapmaya başladım. Sonra Reiki'den sonra işte başka meditasyonları öğrendim, yogaya başladım falan. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu kadar sakin ve güler yüzlü olmamın arkasında zor dönemlerimde yaptığım meditasyonların çok etkisi var. Yani hala bile ne zaman sıkılsam meditasyon yapıyorum, yoga yapıyorum, nefes egzersizleri yapıyorum. Onun çok etkisi var. Güzel bir Çin atasözü vardı. Tai Chi yapmaya gittiğim zaman öğrenmiştim. Dere kenarındaki sazların rüzgara karşı dik durmadığını, eğildiğini öğretiyordu Tai Chi hocası. Çünkü diyor, eğer dik durursan kuvvetli rüzgar seni alır götürür. Halbuki ayakları yere bağlı sazlar, ayakları sıkı ve kendileri böyle eğilirler ki rüzgar onu yalasın geçsin ve ona bir zarar vermesin diye. İşte bu yaptığım meditasyonlar da bana aslında böyle bir etkiyi veriyor. Yani hayat içinde olan şeyler, olaylar beni yalayıp geçiyor ve bana etki yapmıyor artık. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Bunun neticesinde yaklaşık 8 senedir vejetaryenim. Çok nadiren aslında pesketaryenim, balık yemeye, çünkü onda çok sevgili bir diyetisyenim, Türkiye'de gidip gördüğüm bir diyetisyenim ısrarla hiç olmazsa deniz ürünleri ye demişti bana. Onun için arada bir balık yiyorum. Bu aralar fazla meditasyon yaptığım için onu da yemiyorum ama böyle bir diyetteyim. Spor çok yapıyorum, sporu çok seviyorum. Her ne kadar son 6 aydır taşınma sebebiyle biraz uzak kaldıysam da spor yapıyorum. Çok sağlıklı bir hayatım var, sakin bir hayatım var. Hani o mütevazi bir yaşantım var derken bütün bunların hepsini kapsıyor. Başka neler söyleyeyim kendimle ilgili bilemedim ama işte Çiğdem Adan böyle bir insan. Eşiyle beraber mutlu, sağlığına dikkat eden ve hayata gülerek bakan bir insan. Bu enerjimi sizlerle paylaşmayı seviyorum. Güler yüzümü sizlere gösterip sizlerin yüzünde de gülümsemeler uyandırmak istiyorum. Ümit ediyorum sizler de keyif alıyorsunuzdur paylaşımlarımdan. Sizlerle paylaştıkça, sizlerden gelen yorumları okudukça keyif alıyorum ve devam edeceğim. Desteklerinizi esirgemeyin. Bol videolu günlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Şu anda da zaten şeydeyiz, London Eye'in hemen orada. Böyle güzel manzaralarla yapmak istedim bu videoyu.